Paula ile 1987 yılında Gümüldür köyünde tanıştık. Zal ik bij het begin beginnen? Wat een heerlijke baby het was. Het was echt, ik was verliefd op haar. Ik had vlinders in mijn buik van het kind. Aşkımız burada alevlendi. Gerçekten o güzelliğin için tanıyorum. Barış Manço'nun da çok hoşuna gitti. Yani o günleri hatırladığım zaman Şunu söyleyeyim, ben hala inanamıyorum. Dil, din, ırk hiç fark etmezdi onun için. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış. Umurunda bile değildi Paula'nın. Etikete bakmazdı. Sahneye çıkmış, çıkmamış. Mimar olmuş, mühendis olmuş. Hiç takıldığı şeyler değildi. Etikete bakmazdı Paula. Paula bilirdi. Hayatta bir insanın varabileceği en üst mertebe insan olmaktı. Ve Paula bunun çok farkındaydı. Bir melekti Paula. sen zaten bir melektin. Bu çirkin dünyaya bir ümittin. Ne zormuş seninle vedalaşmak. Ne zormuş sensiz nefes almak. Ne zormuş hayatı sensiz sırtlamak. Tek gücüm kalbimdeki sonsuz sevgin. Recep'in şatsı, İzay'ın güzel annesi, bizlerin can yengesi Paula. Sevgin kalbimizde hep mühürlü kalacak. Anıların yarına ışık tutacak. Anıların yarına ışık tutacak. Anıların yarına ışık tutacak. 1998'lerde birkaç diskom olmaya başlamıştı. Devam ediyorduk. Bazen tatsız şeyler oluyordu diskoda böyle. Ondan sonra karar verdik, tamam dedik. Biz Avustralya'ya gitmiştik, Avustralya konserleri yapmıştık. Avustralya'yı çok beğenmiştik. O zaman dedik hadi gidelim Avustralya'ya yerleşelim. Sıfırdan bir hayat kuralım orada. Onu planlıyorduk. Sonra konuyu kayınvalideme, Paula'nın annesine açtık. Paula'nın annesi, ya olur mu dedi, bir tane kız torunum var dedi. Gideceksiniz Avustralya'ya, bu kadar uzak dedi. Bir daha ne zaman göreceğiz birbirimizi dedi. Ben sık görmek istiyorum dedi torunumu. İkna ettiler beni. Barış abiyle 1999 yılında kaybettik. Yeni hayatımız Hollanda'da başladı. Okay Mick, hoe was het dat Paula weer terug naar Nederland? Oh ja,
Maar het was natuurlijk wel heel leuk omdat Isai geboren werd, dat we de baby meteen konden zien. En de chef kwam natuurlijk ook heel lang langs en dat was ook allemaal heel gezellig. En ja, toen gingen ze ook weer weg. Dus dat was ook weer moeilijk. Daar moet je dan ook weer aan wennen, dat ze dan weer weggingen met de kleine Isai. Maar goed, we wisten altijd, zij hebben een goed leven en ze zijn heel gelukkig. Toen eerst samen en toen met z'n drieën zijn ze heel gelukkig. Dus daar hebben we ook altijd heel erg van genoten. Ik kan niet anders zeggen. Evet, Hollanda'ya geldik ve müziği bıraktık. Paula bir proje lideri olarak bir firmaya girdi. Ben de gençliğimde Avrupa'da, Almanya'da ayakkabı yapım üzerine eğitim almıştım. 4 sene okuluna gitmiştim. Ben de onu yapayım dedim. Ve bir dükkan açtım. Okay, kan du? Ja, doch? Ja. Ja. Hayatımızı böyle devam etmeye başladık. Daha sonra birkaç sene sonra tekrar bizi bir şeyler gıdıklamaya başladı. Ne kadar olsa müzisyendik. Ben bir Hollanda rock grubuna girdim ve onlarla davul çalmaya başladım. Paula da yine başka bir Hollanda grubunda bas gitar çalmaya Bu başladı. zamanlarda tabii herkesin bir iş ortamı farklı, aile ortamı farklı. Onun için o İzmir'de yaşıyordu. Daha sonra onlar bir apar topar Hollanda'ya gittiler. Tabii Hollanda'ya gidince de bir kopukluk oldu ama ben Hollanda'ya iş için gittiğimde Recep'i en azından bir telefonla aramıştım. O zaman Lahey'deydiler. Gene bir görüşemedik. Ama sürekli işte Facebook'ta falan ara sıra görüyordum onları, takip ediyordum. İşte çok güzel anılarını paylaşıyorlardı. Ve böyle hayatımız devam ediyor. Biz hiç boş durmadık zaten. Bir alışkanlık vardı Barış Manço'dan. Dünyayı gezmeye başladık. Benim yetiştiğim bir grup vardı Almanya'da, Altın Çocuklar diye. Onların konserleri oluyordu. Onların yanına gidiyorduk. Bazen beni, bazen Paula'yı davet ediyorlardı. Hayatımız böyle o kadar neşeli, o kadar güzel, o kadar pozitif gidiyordu ki. Ta 2020 yılının Kasım ayına kadar. 19 Kasım'da ben koronavirüsü kaptım. Hastalandım. İlk testi yaptığımda kendimin pozitif olduğunu anlayınca telefonla Paula'yı aradım. Şahs dedim. Maalesef dedim. Korona olmuşum. Ben eve gelmeyeceğim. O bana dedi ki Şatsım dedi. Evimiz 2 katlı. Üst katı dedi sana ayarlayayım dedi. Sen dedi üst katta yaşa dedi. Sana dedi otelde kimse bakamaz dedi. Bari ben senin ihtiyaçlarını burada karşılarım dedi. Kıramadım Paula'yı. Peki dedim. Bundan tam 8 yıl önce ilk dükkanı açtığımda bir hafta sonra eşi Reç tanıştırmaya getirdi. Dedi dükkanın karşısında bir Türk marketi geldi. Adam Türk ama market Hollandalı. Gel seni tanıştırayım. Çok tatlı birisi diye. İlk anım aslında Paula ile orada oldu. Ben Hollanda'ya orta 3 terkten geldim ve kendi Türkçeme çok güveniyordum. Ama
Paola ile ilk tanıştığımda ve ilk konuşmaya başladığımda, daha doğrusu onun konuşmaya başladığında Türkçesi benimkisinden daha iyi olduğunu fark ettim. Orada çok ama çok şaşırdım. Arkadaşlar, Dominik'te çok zor şartlar altında yarışmacılarımız birbirleriyle içine girecekler. Ama ödül olarak nefis Domino's pizza alacaklar. Yanında buz gibi kola. Tabii ki ben şimdi denemek zorundayım. Nefis. O kadar güzel Türkçe konuşuyordu ki. Ben bu kadına Türkçe mi konuşayım, Hollanda'ca mı konuşayım bir kekelemeye başladım. Orada kendi kendime çok güldüm aslında. Dedim yani sen bir Türk olarak orta 3, yani Türkiye'de okumuş birisi, doğmuş büyümüş ve okumuş birisi olarak yani benden daha güzel Türkçesi vardı. Paola, yani aslında Paola yenge demek istiyorum ama başka bir anım daha var onunla. Bu koronanın ilk çıktığı zamanlarda tabii işlerimiz düştü, daha az para kazanmaya başladık ama sırf bana yardım olsun diye yani benden alışveriş yapmak istiyordu online. Ya, hala telefonumda da mesajı duruyor. Yasin app'iniz yok mu diyordu bize. Ya dedim abla bizimkisi fakir şirket diyordum. Ya bizim app'imiz yok diyordum. Onu da çok gülmüştü. 23 Kasım'da Paola'ya dedim ki Şatsın dedim kahvaltı getirdi bana. 1,5 saat sonra köpeği hazırlarsan dedim. Küçük köpeğimiz var Yele diye. Kapıya koy dedim. Kapı ağzını dedim. Ben dedim geleyim dedim. Onu alayım. Deniz kenarında biraz gezineyim onunla. Tekrar geri geleyim dedim. Bana şöyle bir cevap geldi. Ik kan niet meer diye bir cevap geldi. Artık dayanamıyorum diye WhatsApp'tan cevap geldi. Nou, Paula belde mij op zaterdagochtend en ze zei, Recep heeft corona. Ik zeg, oh jee, en waar ben je nu? Ze zegt, ik zit in de auto voor de deur. Ik ga eerst handschoenen kopen. Ik ga handschoenen kopen. Ze vroeg nog, heb je nog wat nodig? Wil je boodschappen? Ik zei, nee hoor, doe eerst maar, kijk eerst maar voor jezelf. En daarna heb ik er niet meer gesproken. Ja. En Mieke heeft er nog geappt en zei, oh Paula is verkouden, is grieperig. En dan maak ik altijd voor mensen die weer griep hebben kippensoep. En Mieke zei tegen Paula van, mama is bezig met een lekkere kippensoep. Maar heeft ze ook geen antwoord op gekregen, want toen was ze. Şaşırdım. Hemen koşarak odamıza indim. Yatak odamıza girdim. Tabii ellerim eldivenli, yüzüm maskeli. Baktım böyle. Paola inliyor ateşler içinde. Ne oldu Şatsın dedim. Galiba dedi ben de korona oldum dedi. Çok fena ateşim var dedi. Başım çatlıyor dedi. Midem bulanıyor dedi. Ekmek hazırladım. Peynir falan sürdüm ya. Getirdim ona verdim. Sonra öğlen baktığımda getirdiğim kahvaltı işi hiçbir şey yememiş. Şatsın dedim. Niye yemedin dedim bunları dedim. Bak sen getirdikleri ben yiyorum. Yemiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Çok kötü midem bulanıyor dedi. Çok kötü hissediyorum dedi kendimi dedi. Beynimin patladığını hissediyorum dedi. O kadar ağrıyor dedi. Ambulans çağırayım dedim. Yok dedi. Ondan sonra akşam üzeri oldu. Tekrar ona ihtiyaçlarını sordum. Hiçbir şey istemiyorum dedi. Şatsın dedi. Senden tek isteğim dedi. Ne olursun bu akşam bende kal dedi. Yanımda yat dedi. Dedim Şatsın dedim. Bunu yapamam dedim. Ben koronalıyım dedim. Sen de korona olup olmadığını dedim. Daha emin değiliz dedim. Bunu dedim yapmak istemiyorum. Bana dedi ki ne olur dedi. Bu akşam dedi yanımda kal dedi. Bak dedi zaten dedi 4 gecedir dedi yanımda değilsin dedi. Bu gece yanımda kal dedi. Peki dedim.
çok güzel bir şey vardı. Paola ilk defa Efes'te konsere çıkacağı zaman senin yanına geldi. Senle Yeşim'in yanına geldi ve sana dedi ki ben dedi hangi sesten okuyacağım dedi. Lütfen dedi bana dedi Evet. söyler evet, misin evet. dedi. Çünkü Hatırlıyor öğrenmeye musun? çok meraklı bir kızdı. Yani çok heyecanlıydı ve çünkü çok dünya starı Barış Manço'ya vokal yapacağız. Yani çok önemli bir şey. Kurtalan Express'te adı altında çıkacağız hepimiz. Hepimiz için çok gurur verici bir şeydi. Barış Manço gibi bir insana Japonya'da eşlik ediyorsun. En ufak ayrıntıya kadar sorardı. İşte tiers mi yapacağız? İşte müzik bilenler belki işte şimdi anlayacak beni. Birinci ses mi yapacağız? İkinci ses mi? İşte beşliden mi okuyacağız? O kadar her şeyi öğrenmişti ki ve saygısı da o kadar büyüktü ki hani ben hangisini yapayım? Hani sen biri yapıyorsan Özlem ben ikincisini mi yapayım veya ben yani Yatağa girdim. Hemen yanıma sokuldu ve başını omuzuma koydu her zamanki gibi. Başını okşamaya başladım. Ateşler içinde yanıyordu. İnliyordu. Sonra bana dedi, bak dedi senin omuzunda dedi ne kadar rahatladım dedi, uykum geldi dedi. Uyudu. Çok perişan durumdaydı yine sabah. Onu aldım, koluna girdim, salona getirdim, pencereleri açtım. Dedim biraz dedim temiz hava al, biraz yürüteyim seni dedim. İyi gelir dedim. Maalesef 10 dakika daha durdu. Koltukta oturdu. Ben dedi yatağa gideceğim dedi, yatağa döneceğim. Ona dedim ki, şahs dedim, ateşler içinde yanıyorsun yatakta dedim, çok ateş basıyor seni dedim. Bak dedim ölürsün dedim, ateşin yükseliyor dedim yatakta yorgan altında. Girme dedim, gitme. Yok dedi, ben dedi yatağa geçeceğim. Onu götürdüm, yatağa koydum. Geri geldim, 3 dakika sonra bir ses duydum, paldır küldür. Hemen koşturdum. Gittim bir baktım. Paola yataktan düşmüş. Herhalde tuvalete mi kalkacaktı, bir şey mi almak istedi, bir şey mi yapacaktı. Hemen onun yanına geldim. Şahsım dedim, kucakladım. Gözleri de gözlerime bakıyordu. Bana bir şeyler anlatmak istiyordu. Salona getirdim. Koltuğa uzattım. Ve hemen bir ambulans çağırdım. Ve kızımı aradım. De dag dat jij mij belde, ben ik met haar naar de spoedeisende. De dag dat jij mij belde, ben ik met haar naar de spoedeisende hulp gegaan. Ja, we wisten natuurlijk niet wat er met haar aan de hand was. Dus het was de hele dag zat je eigenlijk in een hele onzekere positie. Je kan niks doen. Ik voelde me hulpeloos. Ik was er voor haar. Maar ik kon haar niet laten weten dat ik er was. Je krijgt nieuws over dingen waarvan je dacht, dat kan niet, dat had zij niet. Ze was gezond, er was niks mis met haar. Dus die hele dag dat ik met haar in het ziekenhuis heb gezeten, was één grote rollercoasterrit eigenlijk. Dus je probeert jezelf kracht in te praten van het komt goed. Dan hoor je weer slechter nieuws. Nou, ik had jou natuurlijk aan de telefoon. Ik probeerde jou ook gerust te stellen. Jou ervoor te zorgen dat jij niet je zorgen zou hoeven maken. Wetende dat het eigenlijk niet zo goed zou eindigen met haar. Dus nou, het was een hele stressvolle dag. Ja. En een dag waarvan ik had gehoopt dat die nooit zou komen. Ik had al tegen haar gezegd, jij mag niet eerder doodgaan dan ik. En als jij eerder doodgaat dan ik, dan word ik zo boos op jou. Dan kom ik je halen om je weer eigenhandig terug naar boven te sturen. Maar helaas is ze eerder weggegaan. Te vroeg. Boynuna, ensesine ve alnına 2 torba getirerek
Devamlı buz basıyordum. Çok kötü ateşi vardı. Yanıyordu. Kendisine gelemedi. Baygın, hep bir şeyler anlatmak istiyor, anlatamıyor. Ambulans geldi. İçeri girdiler. Baktılar, neyi var dediler bunun. Dedim bende korona var dedim. O dedim ateşler içinde yanıyor. Onda da korona var mı yok mu bilmiyorum dedim. Ama dedim içeride dedim bayıldı dedim. Dün dedim çok şiddetli başı ağrıdı. Baş ağrısı devam ediyor. Ve bayıldı dedim. Ambulans attılar. Hastaneye götürdüler. Kızım da dışarıdaydı. Onu karşıladı. Aan hebben, maar mijn moeder zei van Paula is naar het ziekenhuis en ik zei welk ziekenhuis, maar dat wist ze niet. Recep weet dat. Dus toen heb ik Recep gebeld en ik heb geschreeuwd, waar is Paula? Dat weet ik nog, waar is Paula? Waar is Paula? Maar Recep was ook helemaal in de stress. En toen zei hij, ja dat ziekenhuis. Toen ben ik op de fiets gesprongen en naar dat ziekenhuis gefietst. Ik denk dat ik toen Olympische medaille fietsen heb gehaald of zo. Echt heel snel was ik daar, maar we mochten er niet in. En toen was Isa mocht als enige wel erin. En nou ja, dit is nee. Ik ga er niet naartoe. Ik ga daar niet naartoe. Want het zegt namelijk helemaal niks over hoe Paula heeft geleefd. Het zegt alleen maar hoe afschuwelijk was dat ze ineens... Ik heb haar nooit meer gesproken. We hebben haar allemaal nooit meer gesproken. Terwijl het een persoon is die je de hele tijd wil spreken. Je wil elke dag met Paula praten. Elke dag... Daarvoor was elke dag grappig. En dus kwam hier ook in coronatijd voor de deur. Kwam ze boodschappen brengen en dingen ophalen. En we zaten ook samen van die boodschappenlijstjes te maken voor onze ouders. En ze wilde nooit knuffelen. En ik heb haar gelukkig nog een paar keer tegen haar gezegd van... Ja, dag Paul, ik ga je nu gewoon vastpakken. Doei, we hebben allebei geen corona, we gaan gewoon knuffelen. Dat was toen in een tijd, dat kun je je bijna niet meer voorstellen, dat er geen vaccinaties waren en geen... Het was allemaal heel eng en hele strenge regels en die probeerden we ook allemaal heel goed na te leven. Maar gelukkig hebben we ook af en toe gewoon gezegd, doei met de regels. Gewoon lekker vastpakken. En daar ben ik wel blij om. Maar ik vind het heel erg dat ik er nooit meer heb kunnen spreken. Kızımla devamlı telefonda görüşüyorduk. Annenin durumu nasıl? İzay hastanedeydi. Paula'nın yanındaydı. Babacığım dedi, Paula'yı sedyede bir oraya götürüyorlar, bir buraya götürüyorlar dedi ama annem dedi maalesef dedi daha kendisinde değil dedi. Fakat dedi çok ilgileniyorlar dedi. Sonra 20 dakika sonra bir daha aradı. Akşam baba dedi. Buyur dedim İzay. Dedi kötü bir haber var dedi. Buyur dedim. Nedir dedim kötü haber. Annemin başında ur var dedi. Yani tümör var dedi. Nasıl dedim tümör var dedim. Dedi şimdi dedi filmi gelip gösterdi doktorlar bana. Tümör varmış dedi başında dedi Paula'nın. İrkildim, korktum. Panik oldum. Baba dedi panik olma dedi. Birazdan dedi bir beyin cerrahi gelecek dedi çağırdılar dedi. Ve bana şunu söylediler. Ameliyat şansı var daha dediler.
o kadar kötümser değiliz. Kızım bunu da bana söyledi. Fakat büyüklüğünü de hepsini söyledi bana. 8 santim büyüklüğünde tam alnının tam şurasında tümör varmış içeride. Hemen ben bir arkadaşımın amcası, kendisi beyin cerrahi Ankara'da. Telefonla onu aradım. Ne var dedi Recep dedi. Dedim böyle böyle. Ne kadar dedi bu tümör ve büyüklüğü nedir? Dedim 8 santim bir elma büyüklüğünde ve ön tarafta alnında dedim. 30 saniye bana cevap vermedi. Ondan sonra bana dedi ki Recep dedi maalesef dedi Paola'ya yapacak hiçbir şeyimiz yok dedi. Telefonda bana. Başladım ağlamaya telefonda. Dedi kızı dedi alırsak dedi ameliyata dedi başını açtığımız an dedi zaten ölecek dedi. Çok büyük dedi tümör dedi. Ondan sonra kapattı telefonu. Evin içinde hüngür hüngür ağlıyorum. Paola'yı kaybediyorum diye. Tekrar kızım İza'yı aradı hastaneden. Baba dedi. Senin acil hastaneye gelmen lazım dedi. Evet. Araba geldi. Beni beyazlarla giydirdiler. Maskeler, eldivenler. İzay'ın erkek arkadaşıyla beraber bir hastane görevlisi beni aldılar. Hastaneye götürdüler. Sonra bir baktım karşımda kayınvalidem, kayınpederim, baldızım. Onları gördüm ağlarken ağlıyorlardı. Çok kötü bir şeyler olduğunu anladım hemen. Ve kızım geldi sarıldı bana. Annemi kaybettim dedi. Baktım kalp atışları var. Nefes alıyor veriyor. Fakat makineye bağlanmış olarak beyin fonksiyonları durmuş. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş. Gittim yanına sarıldım. Kokladım. Ağladım. Ona yalvardım. Ne olursun geri dön, geri dön, geri dön diye. Van nee, we lopen er zo heen, die is dichtbij, maar ik besefte het helemaal niet. En toen kwamen we in het ziekenhuis en toen zei ze, nou daar is de familiekamer. En ik dacht, wat een service. Helemaal niet beseffen dat je alleen maar een familiekamer krijgt als er iemand doodgaat. Maar wij beseften het niet. Paolo'nun odasına girdik. Baktım bir doktor, iki hemşire daha orada. Gece 4'e kadar ağladım, sızladım, hepimiz ağladık. Hep yalvardım ona. Yanağımı yanağına koydum. Ellerini öptüm, kokladım. Tekrar hemşire geldi yanımıza. İsterseniz dedi, makinenin fişlerini çekelim dedi. Döndüm baktım. Hiç umut yok mu dedim. Yaşama şansı yok mu? Yok dedi. Çünkü sıkıca sarıldım Paola'ya. Yanağımı yanağına koydum. Ve 1 dakika sonra başı düştü omuzuma. Kucağımda can verdi. Bu sabah güne kötü başladık. Önce Lale Manço aradı. Sonra gördüm baktım ki WhatsApp'tan Recep bir mesaj göndermiş. Haberler kötü. Paola gitmiş. Hayat dediğin zaten nedir ki? İlk nefesle son nefes arasında kimine göre kısa, kimine göre uzun bir süreç. O süreçte ne yaşadığımızı biliyoruz, ne yaşadıklarımızın farkına varıyoruz yazık ki. Tatil oldu. Çok üzgünüm. O kadar şaşırdık, o kadar beklenmedik bir olaydı ki gencecik. Yani
Çok güzel bir hayatları vardı. Recep çok paylaşıyordu. Çok bayılıyorduk, çok takdir ediyorduk. Güzel bir kızları var, güzel bir hayatları var, güzel gezileri var. Değil mi? Meksika sahillerinde paylaşırlardı. Yani çok klasik bir laf edeceğim ama hakikaten ölümün yakışmadığı insanlardan biriydi Paula. Bir haber aldım bir gece. Biz inanamadık. İnanın buna, çok kötü olduk. Ailece kötü olduk. Kader diyoruz ama bir türlü de kondurmak istemiyoruz. Çok gençti. Böyle sevecen, böyle saygılı, yani kendini görseniz içinize sığdırasınız gelir. Öyle bir kişiydi. Elden bir şey gelmiyor ama biz onu her zaman anlıyoruz. Her zaman güzel anılarımız gözlerimizin önüne geliyor. Ellerimle büyüttüm, solarken dirilttim. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar Öleceğimi düşündüm ama öyle bir kızın, güçlü bir kız, aileyi ayakta tutan bir kız. Hepsine, herkese kol kanat germiş bir kız, bu kadar güçlü bir kız. Böyle bir hastalığa yenik düştü. Yani anlatamam. Benim tam hastaneden çıktığım gündü. Onu kaybettiğimizi öğrendim ben. Yani bütün gün ağladık. Bütün gün ağladık. Japonya'da ne güzel beraber vokal yapmıştık Barış abiye. Barış Manço'ya vokal yapmak çok önemlidir. Çok kabiliyetli bir kızdı. Her şeyi çabuk öğreniyordu. Bana öğretir misin diyordu falan. Yani hakikaten bir melekti o. Ay. O hepimiz tarafından özlenilecek bir kız. Yani Allah tüm sevenlerine sabır versin. Başka diyecek yani hiçbir şey yok ama anılarda emin olun yaşayacak. Japonya konseri büyük bir şeydi bizim için mesela. Yani hala yayınlanıyor. Ve hala biz Barış abiye vokal yapıyoruz Paula'yla. Orada dikkat çekiyoruz. Hiç unutulmayacak. Barış abinin dediği gibi bir insanın ismi ne zaman zikredilmezse o zaman unutuldu demek. Bence Paula asla ve asla unutulmayacak. Biz onu çok sevdik ve hala seveceğiz. Bir de çok güzel. dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gör. Çok temiz, pırıl pırıl bir aşk. Konserlere de yansıyan bir aşk. Konserlerde de bakışıyorlar. Paula daha ilk kızın herhangi bir ne profesyonelliği var ne başka bir şeyi var. Müzikle ilgili bir altyapısı var ama çıktı. Büyük bir aşkla bizim koskoca Japonya konserlerini bitirdik Recep. Böyle geçti. Bahadır, ben, Eser hepimiz böyle gıptayla bakıyoruz. Kız hemen bütün parçaları ezberledi ve okudu. Müthiş bir anı yani benim için.
sonuna gelmek istemiyorum. Yani sonunu anlatmak veya Recep'in beni arayıp söylemesi o artık işin finali oluyor. O finale ben yakıştıramıyorum kendime. Yani o tamam. Benim için öyle kaldı zaten. Yani Paola ile olan bizim de aşkımız, bizim de manevi aşkımız oradaydı. O yüzden onu ben bitiremiyorum. Yani o sayfa kapanmayacak bende. Ne Bahadır'da ne bende. Çünkü o da yaşıyordur aynı şeyi. Dolayısıyla hani onunla ilgili anım bundan ibaret demeyeyim ama hepimiz aşıktık ona. Yani işin sonucunda böyle bir matematik çıkıyor. Hepimiz aşıktık ona çünkü çok çok iyi bir insandı. Çok temiz kalpliydi. Çok temiz kalpliydi. Uğurlar olsun. Hepimiz zaten onunla görüşeceğiz günün birinde. Ama tabii ki çok özledim. Ben çok özledim. Yani hakikaten önemli bir kızdı. Çok önemli bir kızdı yani. Hepimiz için çok özeldi yani. Yani öyle kolay değil işte bir 5 dakikada 2 dakikada onu anlatmak. O yüzden o bizim kalbimizde. Her zaman bizle beraber yaşayacak. Geride kalanlara sabır diliyorum. Hoşçakalın. Uçmaz güller soldu, yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından görürler. Paula, canım benim. Sen bizim aramızdan bedenen ayrıldın. Ruhen bizlerlesin. Biliyorum, bizi terk edip gitmen hem zamansız hem de çok erkendi. Biz seni özlüyoruz. Hele ben o kadar çok özlüyorum ki. Seninle geçirdiğim her anı sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyorum. Seninle hiç kırılmadık. Bana hiç sesini yükseltmedin. Yüzünü hiç asmadın. Ne kadar iyi bir kardeştin sen bana. Arkadaştın, dosttun. Yani seni kaybetmek beni çok çok etkiledi, çok üzdü. Sen herkeste iz bıraktın. Nasıl mı? Sevginle, saygınla, davranışlarınla, neşenle, o güzel Türkçenle, o güzel fıkralarınla ve kardeşimin eşi olarak Recep'imi o kadar çok mutlu ettin ki Recep mutlu oldukça biz de mutlu olduk seninle birlikte. Sen herkeste çok güzel iz bıraktın. Seni unutmadık, unutmayacağız da hiçbir zaman ve bizde iz bıraktığın gibi biz de sana yakışır bir şekilde seni anıyor, unutmuyor, unutturmuyoruz. Ona elveda diyememiştim. Hissediyorsun değil mi her şeyi? Bu da Paola'nın köpeğiydi. Yele. Çok güzel bir konuşma yaptın. Veda konuşması yaptın annene. Herkes ağlamaktan konuşamadı. Ama sen çok güçlüydün. Annen de öyleydi. Bunu nasıl yaptın? Ik heb in gedachten genomen hoe mama had gewild dat ik daar had gestaan. Ik wist dat mama had gewild dat ik sterk was en dat ik niet verdrietig zou zijn, want dat zou haar verdrietig maken. Nou, daarnaast wilde ik sterk zijn voor mijn vader. Ik wist dat mijn vader het heel zwaar had en ik was bang dat als ik zou breken, mijn vader en de rest van de familie ook zou breken. Dus ik ben sterk gebleven voor familie en mijn moeder.
Oh, I know you're there with me. Isai, de dochter van Paula, wil graag wat mooie herinneringen aan haar moeder met jullie delen. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Een zin van Pippi Langkous, een zin die mijn moeder graag toepaste in het leven. Een zin die ik nu zelf ga toepassen. Er bestaan geen woorden die kunnen beschrijven wat mijn moeder voor mij is. Wel kan ik proberen het gevoel over te brengen dat zij mij elke dag bracht. Dagen met mijn moeder waren altijd speciaal. Alles wat ze deed was impulsief, maar toch doordacht. Op mijn verjaardag aten we bij Encore en vertelde ze me tijdens het eten dat ik niet te veel mocht drinken. Wat gek was, want volgens haar kon ik nooit genoeg drinken. Dus natuurlijk vroeg ik haar waarom. En ze vertelde me dat we de volgende ochtend vroeg op moesten staan, want we gingen naar Disneyland. De volgende ochtend zaten we in de auto richting Disneyland met keiharde 80's rockmuziek op. Ze wist dat het mijn grootste droom was om in het Disney Hotel te verblijven. Dus dat was natuurlijk wat we gingen doen. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds huppelden we op de muziek door het park tot we weggestuurd werden. Om vervolgens door te gaan in Disney Village tot in de nacht. Om de volgende ochtend weer om 9 uur 's ochtends klaar te staan. Van het hotel hebben we dus, zoals jullie kunnen horen, niet veel meegekregen. Regen? Perfect. Regenponcho's aan en gaan, want juist dan zijn de rijen korter. Niks was haar te gek. Soms voelde ik me zelfs de ouder in plaats van het kind. Het leuke is dat dit een voorbeeld is van hoe ze was. Elke keer een ander verhaal, maar stelt steeds dezelfde boodschap. Maak een feestje van elke dag. Wanneer mij gevraagd werd wie mijn held is, noemde ik geen bekende persoonlijkheid of multimiljonair. Nee, ik noemde mijn moeder. En zo noemde ik haar ook held. Ze is de meest onzelfzuchtige persoon die ik ken. Niks was haar te veel gevraagd en alles kon. Mijn moeder heeft mij laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. En mij samen met mijn vader opgevoed met alleen maar liefde voor elkaar. Ik ben altijd behandeld als gelijke en heb daardoor zo'n sterke band opgebouwd met mijn ouders. We waren de 3 musketiers. Mijn moeder streefde er altijd naar dat ik volledig mezelf kon zijn. En grote stappen durfde te zetten. Het maakte niet uit hoe groot die stappen waren of hoe spannend het was. Want ik wist dat zij me op zou vangen. Als ik viel. Dankzij haar ben ik de persoon die ik nu ben. En als mensen zeggen dat ik op haar lijk, is dat het grootste compliment dat iemand me kan geven. Velen van jullie kennen haar als een fijne collega, een vriendin, een achtergrondzangeres, een tv-presentatrice. Maar voor mij is ze mijn mammy. Ik heb nog een filmpje voor mijn moeder gemaakt die ik graag met jullie deel. Dankjewel. How
hayatın nasıl değişti anneden sonra, Paula'dan sonra? Ja. Ik kan het niet zeggen. Het is niet meer leuk. Nee. Altijd op dagen dat er leuke dingen gebeuren, zoals een verhuizing bijvoorbeeld, zou je denken, hé, weet je, 100% leuk. Maar omdat zij er niet is er altijd een donkere wolk die boven je hangt. Wat je voor nu in elk geval tegenhoudt om helemaal gelukkig te kunnen zijn. Er is altijd iets dat mist. Altijd dat stukje positiviteit die ze altijd bij zich had. En het is zwaar. Zoals de rots in de branding en die heb ik niet meer. Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting this long, been holding it in for a while, take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. Çok özlüyor musun Paula'yı? Ik mis haar elke dag. Elke dag. Op het moment dat ik wakker word, denk ik aan haar tot ik ga slapen. En met heel veel dingen denk ik altijd, hoe had zij dit gevonden? Zou ze dit zien? Zou ze nu lachen, omdat ik dan weer iets stoms doe? En ik geloof te denken dat ze het nog steeds kan zien. Evet. Paula ölmeden bir hafta önce sen çok güzel annenle dans yapıyordun. Televizyonun önünde. Hatta bir oyun oynuyordunuz. Ja. Ben de o görüntüleri çekmiştim. Çok güzel bir görüntüydü. Alle even naar boven. Deed ik op een gegeven moment bijna elke dag met haar. Ja. Dan kwam ik bij haar thuis en dan stond ze al te springen om iets leuks te gaan doen. En ze had dat liedje uitgekozen van Footloose. Ja. En ze werd zo vrolijk van dat nummer en ze vond het zo'n leuk dansje. Dat we die de hele dag hebben gedaan, de hele dag. En op een gegeven moment kwam jij thuis, papa. En toen zei ze tegen mij, kom, laten we het laten zien aan je vader. Dus ik zei, oh, maar ik ben zo moe. Maar ze had zoveel energie. Dus nou, oké, is goed mama, gaan we doen. En toen hebben we dat dansje gedaan en dat heb jij gefilmd. Ja. Bu son danstı annenle. Oh ja.
Wie had dat ooit gedacht? Ya. Şimdi karşında olsa ne söylemek isterdin ona? Te veel op te noemen. Alles. Alles en ook niks. Niks omdat er is niks ongezegd gebleven. Ik heb altijd alles met haar kunnen delen en ik heb haar altijd kunnen vertellen wat ik voel. Dus woorden zouden toch tekort schieten. 1 seconde hoor, want ik moet even mijn neus. Ja? Oké, wil jij nog iets wat zeggen voor Paula? Naar boven. Yukarı bir şeyler söylemek ister miydin Paula için? Seni şu anda dinliyor. Ik hoop dat ik je een beetje goed heb kunnen verwoorden, mama. En ik weet dat je meekijkt. Teşekkür ederim. Yine Ümit diye bir arkadaşım vardı. Çok değerli bir insan. Eve geliyordu. Bana yemek hazırlıyordu. Korona var diyordum ben de. Girme içeri diyordum. Sana da bulaşır diyordum. Abi diyordu bulaşırsa bulaşsın diyordu. Senden değerli mi dedi. Senin beslenmen lazım. Hiç ama hiç merak etmesin. Bana bıraktığı emanete çok iyi bakıyorum. Yani elimden geldiği kadar da bakacağım. Işıklar içinde uyu Paula. Işıklar içinde uyu. Ve 10 gün sonra Paula'nın cenaze merasimi oldu. Gentle as a sigh, the multicolored moods of love like its satin wing. Here you come again, just when I've begun to get myself together. You waltz right in the door, just like you've done before, and wrap my heart round your little finger. Gencecik yaşta hayata veda etmişti. Veda haberi geldi. Tabii ki çok şok oldum. Yani çok gencecik bir insan nasıl böyle bir şey olabilir, ama kesinlikle de dönüp de hani Recep'e de soramadım ne oldu Paula'ya diye, çünkü onu rahatsız etmek istemedim. Tabii ki hala şokum geçmedi, yani hiç insan konduramıyor. Zannediyoruz ki hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanıyor çünkü. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, özel ve güzel kadın. Paula gömülmek istemiyordu. Hep böyle bazen konuşurken ben öldüğümde benim cenazemi yakın diyordu. Ben gömülmek istemiyorum diyordu. Onun vasiyetini yerine getirdik. Paula'yı yaktık. Ve küllerini evime getirdim. Paula ile yaşadığım o son geceyi hastanede, ona yalvarışlarımı bir kağıda döktüm. Elveda diyemedim diye sana. 6 ay sonra İstanbul'a gittim. Eser Taşkın'ın yanına. Üretirken Reç'le birlikte bir şey yapıyorum, gönderiyorum, olmamış diyor. Bir daha yapıyorum, olmadı diyor. 6. müzikte böyle bir orta noktaya doğru geldik.
bir aşkın uzantısı, gerçek müthiş bir aşk, müthiş bir hanımefendi. Ardı arkası kesildi. Ceketin astığın yerde duruyor. Geri dönersin diye seni bekliyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil sevgilim. Yatağım sensiz. ...14 dagen daarvoor was ze hier. Ze wilde nooit binnenkomen vanwege corona en zette altijd de boodschappen voor de deur. En dan rende ik gauw naar de deur en dan stond ze al op het bruggetje en zei kom terug. En 1 keer zei ze kom terug. Ik doe de schuifbui open en de voordeur open en je komt gewoon binnen. En toen heeft ze daar op de bank gezeten. 14 dagen voordat ze doodging. En toen bedankte ze me voor haar opvoeding. Ik wil je bedanken voor mijn opvoeding. Ik zei, kind, hou op. Dat is toch normaal? Waarom zei ze dat? Ze ging er ook bij staan. Ik wil je bedanken voor mijn opvoeding. Kijk, kind, ga zitten. Doe gewoon. Vind ik, iedere ouder zou zijn kind goed op moeten voeden. Zamanında yediğin hurmalar, şimdi yavrum kırmalar. Kırmalar! Bir aslan gibi İyi mi? Rahat mısın? Şimdi arkadaşlara şu dünyanın mıydı, Avrupa'nın mıydı? Avrupa'nın en Newcastle markıymış değil mi burası? Onun için geldik zaten buraya. En güzeli. En güzeli. Günaydın. Nasılsınız? Hello. Bugün. Sizi iyi pazarlar. İyi dileriz. tatiller. İyi tatiller. Can you hear I'm in California dreaming. Gel bakayım. So,